Efendim merhabalar, merhabalar. Herkese selamlar, sevgiler. Nasılsınız arkadaşlar? Umarım iyisinizdir. Evet, yeni yıla değil mi? Son bir gün kala. Yarın yeni yıl gecesi, pazar gecesi. Sizler tabii bu videoyu pazar günü yayınlamış olacağım kısmetse. O zaman izleyeceksiniz. Şöyle hemen bir kahvemi yapayım. Tabii ki kar yağmaya başladı yine. Ufak ufak. Tabii şu anda yağan bir şey değil. Şu an sadece bir antrenman yapıyoruz. Öyle söyleyeyim. Efendim 2023 yılında ne yaptık? Evet, bu videomuzun konusu o. 2023 yılında ne yaptık? Neler yaptım? Yoldaşla nerelere gittik? Nasıl başladı 2023 yılı? Nasıl gelişti ve nasıl son buluyor? Hepinize efendim şimdiden sağlık, sıhhat ve huzur diliyorum. İnşallah çocukların öldürülmediği, çocukların katledilmediği bir yeni yılla başlarız ümidiyle. Hepinizin yeni yılını şimdiden kutluyorum. 2023 yılının ilk haftaları Antalya'daydım. Hatta Serik Boğazkent'te karavan kamp alanı vardı ücretsiz. Orada kaldım. İkinci kalışımdı sadece kamp alanında. Yani toplamda 2 yıla yaklaşacak karavan hayatım. İki sefer kamp alanında kalmışım. O da ücretsiz bir kamp alanıydı. Ücretli bir yerde pek kalmadım zaten. Oradan başlayalım. Neler yapmışız, nasıl olmuş tabi biliyorsunuz. Yeni izleyenler de var, yeni katılanlar da var aramıza. Efendim bu arada abone değilseniz destek amaçlı abone olup bu videomuza bir yorum yapıp bir de beğen tuşuna basarsanız bizler için daha iyi olacaktır. Yeni takip edenler olabilir, ilk defa seyredenler olabilir. Daha önce bundan yaklaşık tabii bir yıl olacak neredeyse. Bir 7-8 ay önce bir köpeğim vardı ve köpeğimizle Pablo'yla yollarımızı ayırmıştık. Onunla ayırmadan önce 2023'ün birkaç videosunda beraberdik. Onu da neden yollarımızı ayırdık, ne oldu, ne bitti bunların hepsini videolarda, eski videolarımda anlatıyorum. Tekrar yeniden şimdi anlatmaya gerek yok. Onlarla ilgili videolar muhakkak aşağıda var, izleyebilirsiniz. Tabii yola çıktık, değil mi? Antalya'dan yola çıktık. Nereye? Tunceli Ovacı'ya. Neden Tunceli Ovacı'ya? Çünkü buraya gelip burada bir ev ayarlamak gerekiyordu. Burada bir konaklamanacak yer ayarlamak gerekiyordu çocuklarım için. Artık Antalya'da geçen yıl geçim sıkıntısından ve kira yüksekliğinden dolayı çocuklarımın annesi memleketine dönmek istedi. Olay bu. Ben de geldim daha önceden hem video çekeyim hem de güzel etrafta gezeyim bir bakayım ne var ne yok şimdiden çocuklar gelmeden okul işte yakın mı o nasıl mı bu nasıl mı diye bir bakmaya ve de işte tabii ki dediğim gibi bir ev bulmaya. Tabii bu yolculuğa çıktık. Şimdi onları böyle ara ara sizlere bu videoları paylaşıyorum. İşte birinci ay işte şuradaydık, şu videoyu çektik. Tabii Kapadokya'ya gittik. Kapadokya'da kaldık. Başka o yol üzerinde gittiğim yerler, gezdiğim, dolaştığım, dolaşabildiğim kadar tabii bir de kar, kış. İkinci ayın başlarına doğruydu. Yani artık her yerde tamamen kış hakim olmuştu. Şimdi onları bir izleyelim. Bakalım nerelere gitmişiz, neler yapmışız. Hepsini böyle tek tek hem izleyelim hem de bakalım. Evet şöyle kanalımızda bir geriye doğru gidelim. 2022'nin son videosunda ne çekmişiz? Hemen atalım geriye. 7 ay önce, 10 ay önce. Evet. 2022'nin son videosu. Karavanda takipçiler ile buluşma. 2022 son kamp vlog. Hemen bir bakalım. Kumköy sahili. Evet, Side Kumköy değil ama. Kumköy sahilinde kalmışım. Burada uzun sürede kalmıştım. Burada dediğim gibi yanımda zaten Pablo var. Pablo'yla son birkaç videomuzdu bu ayrılmadan önce. Güzel, keyifli bir buluşma oldu.
sizler gibi takipçilerimizden bir çiftle tanıştık orada. Onların da hem çadır hem karavan merakı vardı. Çadırları da var, karavanları da vardı. Satmışlardı karavanların tahminim o zaman. Hadi gelin biraz o videoya bakalım neler yapmışız. Otur, otur. Otur bakalım. Arkadaşlar herkese selam. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Biz aynı şekilde sahil kampımıza devam ediyoruz. Şimdi şurada balık tutan abim var. Sabah onunla konuştuk. Kendisi bizi YouTube'dan takip ediyor sizler gibi. Evet, şimdi Ahmet abimlere misafir olduk. Ahmet abi nasılsın? Merhaba, iyiyim. Ne var ne yok? İyiyim, tanıştığımıza memnun oldum. Merhabalar efendim, Merhaba, nasılsınız? teşekkür ederim, iyiyim. Siz nasılsınız? Sağ olun, teşekkür ederim. Hatice ben. Hadi memnun oldum Hatice Hanım. YouTube'da takip ediyorsunuz herhalde, Evet, değil mi? takip ediyoruz. Ahmet evet. abiyle biz tabii Instagram'dan daha önce bir yazıştık, konuştuk. Evet, ben tavsiye ettim ama. Öyle mi? Evet, ben başladım sizi takip etmeye. Vallahi çok güzel. İlk Alacasu'da. Alacasu, evet. Evet, orada başladım sizi takip etmeye. Evet. Abla çok minnaktı. Minnacıktı ya, Evet, o günden bugünden beri hep takip ediyoruz, takipçiniz, sıkı Çok teşekkür takipçiniz. ederim ya. Çok sevindim vallahi. Çok beğeniyoruz. Aynen, valla. çok Aynen. Gayet beğeniyoruz. de güzel içerikler üretiyorsun. Çok teşekkür ederim. Zaten Tam bize hitap ediyor yani böyle dediğiniz. evet, 2022'nin son videosu böyle geçmiş. Evet, sonraki videomuzda da bu da güzeldi. Yasak Koy'da zorlu karavan kampı. Evet, Alacasu Koyu, Cennet Koyu derler. Alacasu Koyu derler. Burada orası tabii ki yasaklı bir yerdi. Sonradan açtılar, hatta önüne bariyer falan koymuşlardı. Sonradan açılmıştı. Orada konakladım. Orada da çok güzel yerlere gittim. Çok güzel yerleri gezdim. Yürüyüşler de yaptım. Şimdi birazdan onun da videosu gelecek. Hadi biraz da ona bakalım.
Evet, sonra da uçurum kenarında tehlikeli bir yürüyüşe gidiyoruz. Evet, doğa yürüyüşü. Gerçekten o yürüyüşümüz biraz böyle zorluydu. Hem tabii ki yanımda köpeğim vardı. Hem o engebeli gidilen arazide hem tırmanıp hem inip ama çok güzel manzaralar vardı. Gerçekten çok keyif almıştım. Haydi biraz da ona bakalım. Arkadaşlar herkese selam. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bizde her şey yolunda. Alacasu koyundayız. Şimdi bugün çok güzel bir trekking yürüyüşü yapacağız. Doğa yürüyüşü yapacağız. Tamamen doğayla iç içe olacağız. Bak ne buldum burada. Şimdi buraya turistik tekneler de geliyor. Buraya bir salıncak gibi bir şey yapmışlar. Bir oturalım bakalım ya. Manzarası da güzel. Sabah kahvemiz de burada nasip oldu bugün. Evet, sonra da karavanda sessiz bir sabah rutini. ASMR. Evet, aslında ASMR videolarını seviyorum ben. Keyifli oluyor. Sessiz, sakin, daha huzurlu, daha dinlendirici. Burada da yapacağım muhakkak. Kanalımızda da yayınlayacağım tekrar. Arada bir yapıyorum. Çoğunlukla da konuştuğum ve diyalog kurduğum videolarda etkileşimimiz artıyor. Evet, şimdi de karavanla tehlikeli yollarda. Kar kampı. Köpeğimden neden ayrıldım? Evet, bu videoyu anlatıyorum. Yaklaşık 10 ay önce çekmişim bunu. Gerçekten orada anlatıyorum neler oldu, neler bittiğini ve yol hikayemizi paylaşıyoruz. Beyşehir Gölü'ydü galiba. Aynen. Tam Beyşehir Gölü'ne kuş bakışı bakıyorum orada. Çok güzel. Orada da yola çıkmıştık artık. Tabii dediğim gibi Tunceli'ye, Ovacık'a yola çıkmıştım artık. Ve yolda böyle kısa kısa videolar yapabildiğim kadar, kışın zorlu şartlarında çekebildiğim kadar sizlere gösteririm. Hadi biraz da ona bakalım. Herkese selam. Vallahi buz gibi bir sabaha uyandım gerçekten. Şu dışarısı fena halde.
Yoldaşı çalıştırdım. Biraz zor oldu çalışması. Tabi hava gece -7, -8'leri gördü. Birkaç böyle marşta çalıştı ama çalıştırdık. Burada gerçekten hava güzel. Hani bu geçenki videoda Seydişehir'de kaldığım yere, Seydişehir'e gelmeden kaldığım tepede tabii orada rakım yüksekti. Rakım yaklaşık 1600-1700 rakımda konakladım ben o gün akşam. Yani o çok soğuktu. Dondum. Kahvemi içip biraz dinlendikten sonra artık yola çıkarım. Evet, sonra ne yapmışız? Değil mi? Karavanla Kapadokya kar kampı. Evet, Kapadokya'da belki kimsenin çok böyle görmediği ya da az nadir insanların gördüğü kar yağışına denk geldim. Karavanla tabii ki. Karavanla kar yağışında hem kaldım hem konakladım. Bir ara korktum da çıkamayacağım mı acaba diye korkmuştum da. Gerçekten çok güzel bir yer. Çölde karavan kampı diye bir başlık atmışım resme. Gerçekten uçsuz bucaksız bir çöl gibi böyle baktıkça bakıyorsun her yer aynı. Ama tabii ki eşsiz ve muhteşem manzaralarla bir videomuz daha var. Arkadaşlar herkese selam. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Evet, biz petrolde Nevşehir'e bir 10 kilometre kala konaklamıştık. Oradan ayrıldım. Evet, muhteşem bir manzara var. Hava gerçekten soğuk. Abbas benim ismim. Murat. Memnun oldum Murat abi. Murat abi sen böyle güzel arabayla turist mi getiriyorsun abi Evet. buraya? Klasik arabayla. Klasik arabayı vallahi mükemmel abi. Çekerim onu birazdan. Kar da yağmaya başladı. Burası neresi dedin abi sen? Burası Aşk Vadisi. Aşk Vadisi. Sabah karşı taraftan gün doğumu olur. Bu taraftan Şurada. batar. Karşı taraftan Tam dağın karşı taraf. Karşı tarafından gün doğumu başlar. Aynen. İleri taraftan bazen buradan da balon start verir. Ama genellikle aşağı taraftan bölgeden kalkar. Kalkar. Rüzgarın durumuna Peki göre bu havada bu havada var mı abi balon? Rüzgar olmasın yeter. Rüzgar olmasın yeter. Rüzgar olmasın, sis olmasın yeter. Kar- Soğuk olması önemli değil. Kar da yağmaya başlıyor ufak ufak. dün Çok de yağar mı atıştırdı. buraya abi? Valla eskiden yağıyordu. Eskiden yani. 25-30 santim falan oluyordu ama birkaç senedir şey Pek yok. şey Bu sene tadı mesela yok. hiç yağmadı daha. Aynen abi doğru.
Evet, sonra maalesef üzücü olay değil mi? 6 Şubat 2022 deprem. Tabii ki videolarım vardı, sıraya koymuştum ve o deprem anına denk geldim ve deprem anında onu yayınladım. Ve videolarımızın devamının geleceğini de söyledim. Çünkü çekmiştim zaten videolarımı, yol videolarımı. Hemen ona da bir bakalım, neler yaşamışım gerçekten o sıkıntılarda, neler olmuş. Tabii ki ülkemizin başı sağ olsun. Rabbim bir daha böyle acılar bizlere yaşatmasın. Bir de ona bakalım. Evet, neredeyim? Tunceli'deyim. Tunceli Ovacık'tayım. Ya artık bunu videoyu hemen bir paylaşmak istedim. Tüm depremden zarar gören vatandaşlarımıza Allah yardımcısı olsun. Yani burası bile yani öyle bir sallandı ki ben dedim ki yani ne oluyor ya? Yani ne olmuş olabilir? Yani böyle bir şey yok, yani böyle bir sallanma şekli ki binalar nasıl sallanmıştır hayal bile edemiyorum. Yani çok zordu. Artık o saatten sonra da kalktıktan sonra da artık bir daha uyumadım. İşte hani tabii ben o anda şu da var. Şimdi kalktım, sallanıyor ya. Karavan yoldaş sallanıyor. Öyle yani, zangır zangır yani her şey. Yani ne oluyor? Ayı mı geldi? Yani şu perdeyi açtım, pencereden bakmaya çalışıyorum, bir şey yok. Işığı açtım, dış ışığı, baktım bir şey yok. Yani dedim hani herhalde dedim uyku sersemi dedim, kendimi dedim hani şey hissettim dedim. Neyse dedim oturayım. Hani bir bakayım etrafa yine. Telefonu elime aldım, işte internete taktım, bakın deprem. Vay dedim arkadaş ya. Vallahi böyle bir şey olamaz ya. Evet, sonra devam etmişiz. Kapadokya'da kar yağarsa. Kapadokya'da mahsur kalmadan önce yola çıkmam lazım demişim. Sonra yine tabii ki onu da izledikten sonra yine yolumuza devam ediyoruz. Evet, sonra depremden önce karavan yolculuğu. Sivas, Erzincan, Erzurum yolunda. Gerçekten çok güzel bir yol videosu, yol vlogu ve yukarıdan üstten çekim, drone çekimleri, gerçekten yolun güzelliği, etrafın, doğanın muhteşemliği ve tabii ki herkes şaşırıyordu beni Peugeot J9'la, karavanımla görünce. Herkes böyle bir bakıyordu, ya bu karavan nasıl çıkıyor buradan? Kolay değil tabii ki. Yaklaşık 4-5 tane 2200-2300 metreye tırmandım. Şimdi isimleri aklıma gelmiyor ama videoda söylüyorum, genelde var. Güzeldi, keyifliydi de ve zorluydu da. Biraz da ona bakalım. Herkese selamlar. Nasılsınız arkadaşlar? Umarım iyisinizdir. Biz yola devam ettik. Kapadokya'dan ayrıldıktan sonra durmadım. Konya'yı geçtim, Kayseri'yi de geçtim. Şu anda Sivas'a yaklaşık bir 30 kilometrem var. Şimdi Erzincan'dan çıktım. Erzincan'dan çıkalı bir 30 kilometre oldu. Erzurum yolundayım. Yavaş yavaş finale yaklaştık.
Evet, sonra da ne gelmiş? Karavan yoldaşla Pülümür Tunceli yolunda 1900 rakımda. Gerçekten Pülümür'ün de manzarası mükemmel, doğası mükemmel. Özellikle zaten ilkbahar ve yaz aylarında muhteşem oluyor. Tabii ki bu sene yazın Pülümür'e gitmek nasip olmadı ama baharda biz ziyaret etmiştim. Birkaç gün kalmıştım. Gerçekten çok hoş. Erzincan yolundan Tunceli Pülümür yoluna saptım. Artık buradan Pülümür'e geçiyorum. Pülümür'den Tunceli'ye. Tunceli'den de bakalım ne yapacağız? Tunceli'de mi kalacağım? Artık yolda karar vereceğim. Oy oy oy, manzaraya bak ya, vallahi karpostal gibi. Antalya'dan çıktık. Çok uzun bir yolculuğa. Çok az kaldı bitirmeye. Vallahi çok keyifliydi. Güzel yerlere gittim. Güzel yerleri gördüm. Yani Kayseri'yi, Konya'yı falan böyle atladım ama Sivas'ta da kalmadım. Hava şartlarından dolayı, çünkü hep meteorolojiden uyarı veriyordu. Yoğun kar yağışı olacak, don olacak diye. Yani ben de kalmak istemedim. Evet, Pülümür geçidine geldik. Rakım 1900. Her yer buz. Şöyle bir şurada durmak istiyorum. Camımı bir sileyim ya. Vay vay vay, aşağı ince sağ salim ineriz inşallah. Manzara mükemmel. Bak yoldaşımın haline ya. Hadi geçelim. Evet, ondan sonra da tabii Ovacık'tayım artık ve karavanda. Ne oldu? Ha, ateşledi. Evet, bir karıştırdım. Öne çekince hemen nasıl ateşledi. Yoldaşın her yeri kar içinde. Karavanın kara gömülmüş durumda. Ona da hem kar kürüyorum hem etrafa bakıyorum. Manzarayı çekmeye çalışıyorum. Doğayı görmeye çalışıyorum. Güzel, keyifli bir karavan günümüz daha yayınlanmıştı orada. Sonra ne yaptık onu da izleyelim. Ondan sonra güzel bir yere gitmişiz. Arkadaşlar merhaba, herkese selamlar. Depremden sonraki ilk videomu çekmeye başladım. Evet arkadaşlar, bugün 7 Şubat. Yani böyle uzunca bir süredir video paylaşmadım. Yol videolarım vardı. E, Depremden sonra paylaştığım ilk videoda hemen zaten Tunceli Ovacık'ta olduğumu söyledim. Ama tabii ki yol videolarımda artık yavaş yavaş yayınladım. Bu süreçte, bu bir haftada tabii ki ulusal yas ilan edildi. Tekrardan tüm vatandaşlarımızın başı sağ olsun. Gerçekten kötü bir durum. Yani ben burada artçılarını hissettim. 6-6,5 şiddetinde hep. Gerçekten çok sıkıntılı durum. Burada da TOKİ'ler boşaltıldı. Yani zaten çok yüksek bina yok. Bir tek TOKİ'ler var, 3 katlı 4 katlı. Onlar hep boşaltıldı. Cem evlerine ve gençlik spor merkezleri var. Oralara insanlar yerleştirildi. Hepimiz zor günlerden geçiyoruz. Geçmekteyiz de. Yani tüm ülkemin, tüm vatanımın başı sağ olsun. Allah bir daha beterlerini yaşatmasın inşallah bizlere. Bak yoldaşımın hali. Şimdi bunları hep temizlemem lazım. Etrafını bir açmam lazım. Komple kara gömüldük.
Başka bir şey yok. Hadi in bakalım. Kolay gelsin. Sağ olun, teşekkürler. Sen bu arabada ticaret mi yapıyorsun? Nerede böyle? Yok hayır, karavan. Karavan mı? Hı hı, evet. Burada ne işi var karavan? Gerçekten yani hava şartları çok zor bu tarafta. Yani öyle bu aylarda karavanla gelinecek gibi değil. Ama biz gelirken Allah'tan yollar güzeldi, temizdi. Yine birkaç yer çok zorluydu ama en azından artık tabii yerimizdeyiz. Yani buradan zaten kımıldasan nereye gideceksin? Hani buradan gidebileceğin yer en fazla Ovacık merkez. O da zaten 2 kilometre yürüyerek. Ne gerek var? Hani bu buzda her yer buz. Çok kötü oldu hava. Evet, nereye gitmişiz? Karavanla Tunceli, Ovacık, Munzur gözeleri. Gerçekten bakın yazın herkes Munzur gözelerine geliyor burada. Munzur'un çıktığı kaynak. Tabii ki orası kutsal da bir yer. Munzur'un suyu ve çıktığı kaynak ama kışın çok az insan görüyor. Gerçekten bu videoları izlemediyseniz izlemenizi tavsiye ederim. Tamamen gözeleri görüyorsunuz. Munzur gözeleri. Ziyaret köyünde olan bir yer. Muhakkak tavsiye ediyorum. O videomu da izlemeniz lazım. Çok güzel bir manzaralar var. Ona da biraz bakalım. Hemen kısa kısa. Arkadaşlar herkese selam. Tunceli Ovacık'tayım. Hatta Ovacık'ın da ziyaret köyüne geldim. Gördüğünüz gibi Munzur Baba dergahına geldim. Şu anda kimsecikler yok. Biraz kara gömüldük. Oh. Manzara mükemmel.
Nasıl manzara? Gerçekten mükemmel. Evet, sonra da en çok sorulan biri daha, karavanda sobayı nasıl kuruyorsun abi? Soba nasıl kuruldu? Hangi soba almak lazım? Bununla ilgili yine bir video yayınlamışım. Karavanda soba kurmak nasıl olmalı? O da güzel, de dediğim gibi sadece sobanın birkaç tane videosu var. Evet, karavanda geçen bir yılımız demişiz. Bir yıl olmuş karavanda yaşayalı. Bununla ilgili deneyimlerimi paylaştığım bir video daha var. Güzel ya, 2023'ü güzel geçirmişiz. Tabii ki çoğunlukla buradaydık belli bir şeyden sonra. Ve tabii ki ani bir dönüş kararı almıştım Antalya'ya. Antalya'ya dönünce çocuklarımla beraber onlarla evde vakit geçirmiştik. Onları da sizlerle paylaşmıştım. Evet, sonra artık tekrar çocuklarımla beraber yola çıkmışım. Karavanda çocuklarımla 1350 kilometre Tunceli Ovacık yolumuz Antalya'dan. Gerçekten keyifli ve eğlenceliydi bizim için. Güzel bir yol oldu çocuklarla. Ya baktığın zaman karavanım, yoldaşım gerçekten ne kadar yol yapmış. Git gel, bir daha git. Hem o yolun zorlu şartlarında, biri de ben hep üstü gittim. İşte Sivas, Erzincan. Hep o üstten gittim yani. O taraftan gittim. Gerçekten o tarafta zorluymuş, bilmiyorduk. Aslında keşke bu taraftan, Pülümür tarafından gelseydim. Vapurla geçseydim daha rahat olacaktı. Kısmet artık, öyle gelişti, öyle yaşadık. Biraz da o videomuza bakalım. Ben de sizlerle beraber böyle hatırlamış oluyorum. Gerçekten duygulanıyorum da, güzel oldu. Günaydın minnoşlar. Günaydın. Acıktınız mı? Kara. Sen ne istiyorsun Kara? Nasıl, keyfiniz yerinde mi? Yerinden. Nasıl geçiyor yolculuk? İyi. Ha? Daha var bayağı yolumuz. Hem de nasıl? 650 kilometre geldim. Evet, 635 kilometre daha yolumuz var Tunceli Ovacık'a. Sıcak değil baba. Sıcak değil mi? Tamam, o zaman beraber soy. Hadi soy bakalım sen. Kimi çekiyor bakalım? Evet, Antalya'dan çıkalı 1200 kilometre oldu tam. 1200 bin. Tunceli'ye geldik. Daha ama yolumuz var, bir 60 kilometre. Artık hepimizin pili bitmiş durumda. Vallahi yemek bile hazırlayamadık. Hemen Tunceli'de bir restorana gittik. Güzel bir yemek yedik. Geldik tekrar yoldaşımıza. Bir çay yapalım mı? Bir çay içeriz değil mi beraber? Biz bugün hiç çay içtik mi? İçmedik. Minnoşlar. Ovacık'a geldik. Evet. Tamam, hadi gel. Şimdi bir veda edelim. Evet arkadaşlar, biz 1300 kilometrelik yolumuzu tamamladık. Ovacık'a geldik. Evet, sonra ne varmış? Evet, karavan komşum ile dolu yağışında soba yaktık. Evet, sonra tabii ki güzel bir Munzur kenarına çektim karavanın. Bayağı 3 ay falan konakladım aynı noktada. Ercan abi, selam olsun ona da buradan izliyorsa. Ercan abi de karavancı. Onunla güzel birkaç gün geçirdik. Hatta bir 15 gün beraber geçirdik. Güzel birkaç video çektik. Tahmini kaç videoydu Ercan abiyle? Evet, 3 video yapmışız. Şimdi o videomuza bir bakalım, neler yaşamışız. Ercan abi, tam zamanında kurduk çadırı. Vallahi güzel oldu tente. Buna bak abi. Tabii bak, bir tane tuttuk Ercan abi hemen. Abi kocaman ve gerçekten mükemmel kıpkırmızı benekleri var. Oduna takılmış. Bize denk gelse ya odun geliyor ya taş geliyor, bir şey geliyor.
Sen benden daha akıllısın ki. Benden önce başlamıştın kardeş. Abi bizimki ihtiyaçtandı. Ha, o da doğru. Evsizliktendi. Doğru söylüyorsun. Evet, Kurban Bayramı'nın ikinci gününe kampçılar basmış etrafımı. Bir de o videoyu seyredelim. Her yer doluydu. Düt düt. Evet, sonra da neye gelmişiz? Tabii ki yavaş yavaş yaz yaklaşmış. Karavan hayatının en sıkıntılı yönü. Bu tarafa gelmeden önce muhakkak izleyin. Bu tarafta karavanla gelip konaklayacak kişilere bu tarafta neler olduğunu anlatmışım. Güzel, faydalı şeylerdi. En azından bu tarafa karavanla gelmeyi yaz aylarında düşünenler için güzel bir video olmuş. Sonra bir yere gitmişim. Tam zamanlı karavan hayatını bu bölgede yaşayan tek karavan diye. Evet. Tam zamanlı yaşamda bu bölgede yaşayan tek karavan. Ve gerçekten çok güzel bir video var. Gelin onu seyredelim. Bu gerçekten manzara falan muhteşem yani. Evet, sonra ne demişiz? Peugeot J9 karavan olur mu? Bu karavanda 2 yıldır yaşıyorum. Köfteci arabası bu ya. Bundan karavan olmaz. Değil mi? Hep öyle söylerler. Hatta bazen YouTube'da içerik üretenler de söylüyordu. Ya bundan karavan maravan olmaz kardeşim diye. Birkaç videolara denk geldim öyle. Sonra karavan yoldaşla nerelerdeydik? Video paylaşmadım. Evet, karavan yoldaşla bayağı bir video paylaşmamışım. Ne kadar tahmini? 3 ay. 2,5-3 ay kadar video paylaşmamışım. Onu anlatıyorum işte, nerelerdeydim, ne yaptım, niye 2 aydır, 2,5 aydır video paylaşmadım. Tabii o Temmuz, Ağustos aylarında paylaşmamıştım video sizlere. Onu anlatmışım. Neler yapmışız. Evet, sonra demişim 2 ay önce sezon bitiyor. Karavan yoldaş ile sert bir kışa hazırlanıyoruz demişim. Böyle ufak ufak, küçük küçük bu videolara bakmış oluyorum ben de. Hem de sizler gibi biraz da böyle geriye gitmiş oluyorum. Neler yapmışız, neler yaşamışız. Evet, bakın bu video gerçekten güzel. Bak, bu videomuz gerçekten izlenmesi biraz düşük ama çok muhteşem manzaraları var. Vadi, Munzur Vadisi'nden geçerken özellikle drone görüntüleri muhteşem.
Munzur Vadisi'nde karavan ile muhteşem bir yolculuk ve kamp. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Böyle yoldaşın önünde bir ateş yakmışım. Sandalyem var. Hemen videoyu koyuyoruz. Evet, sonra da karavanda fırtınaya yakalandım. Sonbaharın son kampı. Gerçekten sonbaharın son kampıydı ve de ateşte bir menemen yapmıştık. Öf, o menemen yenecek. Zorluydu, güzeldi ama keyif almıştım ben de çok. Hatta 216 bin görüntülemesi var. 2 ay önce yayınlamışız. Hadi biraz da ona bakalım. Evet, sonra kızımla beraber bir videomuz vardı. Ucuz atlattık. Kovuldum. Karavanla kışı nerede geçireceğim? Bu sıkıntımız vardı ki hala gördüğünüz üzere biraz devam ediyor. Kızımın elleri kesilmişti. Onunla ilgili çok sıkıntı yaşamıştık. Sonra da karavanda geç kalınmış kış hazırlığı. Evet ya, şu odun işimiz ne kadar geç kaldı değil mi? Hatta bak, biraz bile ıslaklık, nemlik var odunlarda. Yani gerçekten çok geç kalmıştık o işe. Testere aldım. Onları kestim, uğraştım, dizdim. Bir dünya iş. Abi sonra ne gelmişiz? Karavan için kış bahçesi yapalım derken dersiz başıma dert mi aldım? Aynen, çadır işi. Ne yaptık bu çadır diye. Çadır videolarına dönmüşüz. Ve şu anda sona geldiğimizde kaç video olmuş? 1, 2, 3, 4, 5 video. Evet, geriye 5 videomuz kalmış. Çadırı kurduk ettik. Onda da sıkıntılar, tek başımıza zor oldu. Evet efendim, gördüğünüz üzere güzel, bence 2023'ü güzel geçirmişim. Yani en azından keyifli ve çocuklarımla beraber geçirmişim. Gerisi pek önemli değil benim için. Zaten beni düzenli takip eden ve izleyen insanlar biliyor. Çok fazla mental şeylerle çok işimiz yok. Daha çok hayattan keyif almak, yani olduğu kadarıyla keyif alabilmek ve olduğun anın, olduğun dakikanın tadını çıkarabilmek. Başka yaptığımız bir şey yok. Dediğim gibi hep 5 saniyesine hükmedemediğimiz bir hayatı ve döngüyü yaşıyoruz. Güzel oldu. Bakalım artık yılbaşında ne yapacağız? Çocuklarımla beraber onlara yemek hazırlamak istiyorum beraber çadırda. Güzel bir yemek hazırlayayım. Tabii gündüz, hani gece değil, akşam değil. Onlarla güzel, keyifli vakitler geçireyim. Eski yılı gerimizde bırakacağız, yeni yıla merhaba diyeceğiz ve önümüze bakmaya devam edeceğiz. Efendim, benden ve yoldaştan bu bölümlük bu kadar olsun. Kendinize çok iyi bakın. Tekrar yeni yılınız kutlu olsun. Hayırlara vesile olsun efendim inşallah. Sağlık ve sıhhat dilerim. Para değil, sağlık ve sıhhat. Para da gelir. Merak etmeyin. En önemlisi o zaten, kesinlikle. Sağlık, sıhhat olmadıktan sonra tabii ki para bir yere kadar kalıyor. Evet, 2023'ün ilk videosunda o zaman görüşmek üzere diyelim. Benden ve yoldaştan bu bölümlük bu kadar.